Bay Herzl, Parvus'u bulmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Yerini bilmiyormuş, lakin elbette ki öğrenecek. Âlâ. Lakin daha mühim bir mesele var paşa. Nedir hünkârım? İngiliz sefareti Tahsin Paşa'yı mahkeme edecekmiş. Ne sebeple? Yunan Harbi'nde sözde mezalim olmuş. Askere verilen emrin altında Tahsin Paşa'nın imzası varmış. Hünkârım, bu meselede maksat Tahsin Paşa'yı mahkeme etmek değil, sizi mahkum etmektir. Tahsin Paşa'nın emir almadan emir vermeyeceğini gayet iyi bilirler. Hem bir Osmanlı tebaasını mahkeme etmeye ne cüret? Kapitülasyonlarda verilen hakları öne sürerler. Öyle hünkârım. Ve maalesef verildi. Maksat zamanla aşıldı ve bazı davalarda Osmanlı tebaasını bile mahkeme ettiler. O vakitlerde kimse sesini çıkarmadığı için hünkârım, zamanla usulden oldu bu iş. Hem onlar da gayet iyi bilirler ki Tahsin Paşa'ya verecekleri bir cezayı tatbik etmeleri gayet zordur. Emelleri suyu bulandırıp sizi mahkum etmek. Öyle. Tahsin Paşa'yı emri sultandan aldım diye itiraf ettirecekler. Ve neticede Mahkeme kararıyla davanın mevzuu siz olacaksınız. Mahmut Paşa, adliye nazırlığı yaptınız. Bu hususta malumatınız vardır. Tahsin Paşa'nın dava vekilliğini siz üstleneceksiniz. Takip ederim hünkârım, lakin malumunuz, dava bir hukuk davası değil. Biz de o vakte kadar meseleyi başka şekilde çözmeye çalışacağız. Paşa. Kalleşlikle mi yaptıkları? Zaten ne vakit bir galibiyet alsalar hep hainlikle düzenbazlıkla aldılar. Tahsin Paşa'nın zavallı annesine bile acımamışlar. Emellerini alet etmişler. Şu kız Şadiye Sultan'ın bakıcısı değil mi? Aa, evet Firuze. Firuze? Ne yapıyorsun burada? Ben çalışabileceğim bir iş arıyorum. Saraydan ayrıldın mı? Bir der sultan beni kovdu. Kovdu mu? Neden? Şehzademizden uzak tutmak için. Biz şehzademizle çocukluk arkadaşıyız. Birlikte çok güzel vakit geçiriyorduk. Bir der sultan bunu görünce rahatsız oldu. Ve beni saraydan kovdu. Şehzademiz buna mani olmadı mı peki? Ben de olur sanıyordum. Lakin haber gönderdiğim halde gelmedi. Bir kuru selam, bir kese altın yolladı sadece. Altını da çaldırdım zaten. Gel. Hoş geldin Sabahattin. Hoş bulduk kardeşim. Kardeşim. Hala vermemişsin kolyeyi. Ne oldu? Gönlün geçti mi yoksa? Artık istesem de bunu yapamam Sabahattin. Gönlüm gözlerinde tutsak oldu. Böyle şairane de konuşmaya başladığına göre senin de nikah yakındır. Ama o bana çok uzak. Kaybettim Sabahattin. Bilmiyorum nerede. Bulamıyorum. Hünkârım, Mahmut Paşa dava için sefarete gitti. Dava başlamak üzeredir.
gazeteciler de oradadır. Evet hünkârım. Fazlasıyla gazeteci var. Mesele de bu paşa. Osmanlı Sultanı'nı bir mahkemenin konusu yapacaklar. Büyük Britanya İmparatorluğu, Kraliçe Victoria adına mahkemeyi açıyorum. Efendi! Nerede olduğunuzu hatırlatırım. Burası payitaht. Burada kraliçenin değil, Halife Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin hükmü geçer. Haddinizi bilin. Tahsin Paşam, müsaade buyurun. Kapitülasyonların verdiği ahkam-ı mahsusaya göre mahkemesi yapılacak olan Hasanoğlu Tahsin, ayağa kalkınız ve kendinizi takdim ediniz. Buradaki herkes benim kim olduğumu bilir. Kendimi tanıtmaya hacet yok. Makamınızı kabul etmediğim için soracağınız hiçbir soruya benden cevap alamayacaksınız. Bu tiyatroda kendiniz çalıp kendiniz oynayacaksınız. O halde doğrudan iddialara geçelim. Müdde-i umumi mütalasını sunsun. Yunan Harbi sırasında Rum köylülerin zulme uğradığı, öldürüldüğü, vahşice katledildiğine dair Yunan hükümeti tarafından tarafımıza bazı vesikalar sunulmuştur. Sefaretimize gelen bir harp emriyle de bu mezalim emrinin altında Tahsin Paşa'nın olduğu tespit edilmiştir. Mahkememizin konusu budur. Tahsin Paşa'dan öğrenmek istediğimizse imzaladığı vesikanın kimin emriyle tertip edildiğidir. Bu harp, Yunan askerlerinin Müslüman köylüleri katletmesi sebebiyle başlamıştır. Osmanlı askerleri ise tek bir masuma kıymamış, hiçbir köyü basmamıştır. Harp hukukuna aykırı hiçbir şey yapılmamıştır. Elimizde vesika var. Sizin o vesika dediğiniz belgenin taharet bezi kadar kıymeti yoktur. Tahsin Paşa. Evet. Müdde-i umumi. Elinizdeki vesikayı görmeme müsaade eder misiniz? Evet. Karşımıza çıkardıkları bu dosya, yani bu kağıt, İnanınız beyler, üçkağıtçılıktan başka hiçbir şeyin vesikası olamaz. Aslına bakarsanız bu davanın olması bile tam bir aptallıktır. Hukuk diyorsunuz ama gece rüyasında yumurtladığını görüp sabah da böyle altında yumurta arayan tavuklardan farksızsınız. Söylediğiniz her şeyde pis bir tertibin, rezil bir iftiranın mahsulü. Buyurun dosyanızı. Müdde-i umumi. Sizden dava vekili olarak sanığı korumanızı bekleriz. Bu işi ciddiye almazsınız. Lakin bu suçun cezası idamdır. Ciddiye almanızı tavsiye ederim. Tahsin Paşa, katliam emrini Sultan Abdülhamit mi verdi? Sonu yazılmış bir tiyatroyu oynamayı bırakın da ne demek istersiniz? Emri Sultan Abdülhamit verdi derseniz bu davadan kurtulabilirsiniz. Siz Osmanlı'yı hiç tanımamışsınız. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri hakkında en ufak bir malumatınız yok. Şunu iyi belleyin. Verecek tek bir canımız vardır. Onu Allah'tan aldık. Allah'a geri verirken gamlanmayız. Ortada doğru bir vesika yok ki emir verilmiş olsun. Ama ortada öldürülen Rum köylüler var. Mahkemeden önce köyün nerede olduğu, kimlerin öldürüldüğü size sunuldu. Sayın Müdde-i Umumi, Sayın Sefir Efendi, Osmanlı askeri o mıntıkaya asla ve kat'a gitmemiştir. Bu, harp vesikalarıyla da gayet sabittir. Öyleyse mahkemeye bu vesikaları getirin, öyle devam edelim.
Mahkemenize bu vesikaları sunacağız. Peki, getir. Abla giydin mi gelinliğini? Hadi artık görmek için sabırsızlanıyorum. Abla? Abla? Aman Allah'ım. Abla ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Naimeciğim, sen hala burada mısın güzel kızım? Naime Sultanımız hiç ayrılmadı Kemalettin Paşa'nın yanından. Ben de bir şeyler yiyin. Yoksa siz de halsiz düşeceksiniz diye ısrar ediyordum sultanımıza. Canım istemiyor. Kemalettin bu haldeyken ben bir şey yiyemem. Naimeciğim, güzel kızım, sarraf gelecek saraya. Hatice'nin nikahı için mücevher seçeceğiz. Belki sen de gelip bakmak istersin diye düşündüm. Hı? Siz bakın. Beni şu anda alakadar eden tek şey Kemalettin'in saati. İnşallah bir an evvel ayağa kalkacak. Beraber katılacağız biz Hatice'nin nikahına. Hünkârım, mahkeme tam bir fiyasko. Bir hukuk garabeti. Bizim mahkemelerimize laf edenler kendi çıkarları olduğu vakit hukuka musluk takıp suyu istedikleri vakit verirler. Göreceksin. Görürüm hünkârım, görürüm. Lakin hünkârım, işler pek iyi değil. Tahsin Paşa'yı emri verenin siz olduğunu söylemesi için zorladılar. Katliam emrini hünkârımızdan aldım de, kurtul dediler. Ortada askerin yaptığı bir katliam dahi yoktur. Emri bizden aldığını söylediği vakit biz katliamı kabul etmiş olacağız. Hem de dava mezuna bizi getirecekler. Lakin hünkârım, ellerinde bir vesika var. Sahteliği müphem. O vesika sahte de maksat başka paşa. Nedir hünkârım? Evvela bize katliamı kabul ettirmek, ardından da mesul olarak bizi göstermek. Sonra da donanmalarıyla payitahtı bombalamak. Maksatları sizin tahttan el çekmenizi sağlamak. Devletime dokunmayacaklarını bilsem tek dakika düşünmem tahttan çekilirim. Hünkârım, ben mahkemede harp nizamının vesikalarını getireceğimi söyledim. Eğer askerlerimiz bahsedilen mıntıkada bir vazife ifa etmemişlerse delil kabul görecektir. Güneşin varlığını kabul etmeyenlere gün doğsa da gecedir paşa. Lakin o vesikaları mahkemeye vereceğiz. Onlar yine de durmayacaklardır. Peki hünkârım, bu meseleyi nihayete nasıl erdireceğiz? Onlara öyle bir hakikat göstereceğiz ki paşa. Tahsin Paşa'yı mahkemeye çıkarmak neymiş görecekler. Tahsin Paşa çetin ceviz. Onu Abdülhamit'in aleyhine konuşturmak imkansız. Ona imtihanların en çetinini yaşatacağız. Canını verir, Abdülhamit'i lekelemez. Bir dahaki mahkemede annesi de izleyicilerin arasında olacak. Ona hatırlatacağız. Eğer sultanın adını vermezse ne olacağını ya konuşacak ya da annesini bir daha göremeyecek. Fehime. Kızım bak Hatice'ye nikah için neler aldım. Senin için de bir broş seçtim. Senin yüzün niye asık böyle? Yoksa bir şey mi oldu? Vasfi Efendi, ablama gelinlik gönderdi. Beğenmedi mi? Gel hala gel.
Kendin bak. Bana eşlik ettiğin için sağ ol Hasan. Bu yürüyüş kafamı dinlendirdi. Rahatladım biraz. Bana da iyi geldi. Hayırlı geceler. Bu vakte kadar seni hangi tehlikeye atmak için yanına gezdirdin? Ahsen vazifesi gereğini yapıyor. Ben de onu yanımda tutarak tehlikelerden korumaya çalışıyorum. Sizin Firuze'ye yaptığınız gibi itimadını boşa çıkarmıyorum. Firuze mi? Ne biliyorsun Firuze ile alakalı? Bugün yolda karşılaştık. Hali pek haraptı. Kızcağız yardım için size haber göndermiş. Ama başınızdan sağmışsınız. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Söyle. Nerede gördün? Bir anda kalıyormuş. Lakin hangisini de bilmiyorum. Açıkçası alakadar olacağınızı düşünmediğim için öğrenmedim. Alın. Hani yoktu para? Arkadaşlarımdan aldım bugün. Burada bir süre kalmam için yeterli. Hünkârım. Hünkârım bunlar. Genç Esrar namındaki odada Yunan harp nizamı vardır. Senden istediğim sabah erkenden gidip o vesikaları almandır. Nerede hünkârım? Odaya gitmeyeceksin. Bu sır odalarının birer müsahibi olur. Sen müsahibe gideceksin. Ne istediğini ona söyleyeceksin. Beni tanımaz. Verir mi ki? Onlar kimseyi tanımaz. Kördürler. Onlara bir işaretle gitmen lazım. Kılıç Ali Paşa Camii'nin sağ minaresinin alttan 5. taşındadır işaret. Taşı çek. Müsahipler gündüzleri kor bahçesinde otururlar. Senin gideceğin müsahip beyaz bankta oturacak. İşareti ona vereceksin. Haritaları alıp geleceksin. Biz de onu mahkemeye vereceğiz. Hünkârım, haritaları alalım almasına da bir işe yaramaz ki. Vesikaları zaten sahtedir. Sizi mahkum etmek için hazırlanmış uyduruk bir davada delil geçer mi? Bilirim Murat Efendi. Bilirim. Sen yine de dediğimi yap. Müsahip efendiye selamlarımı iletirsin. Vazifesi yakında bitecek. Emaneti teslim edecektir. Ne emanet hünkârım? Sen söyle, o anlar. Abdülhamid'in hafiyesi Murad'ı takip edeceksin. Öldüreyim mi? İstediğimizi alana kadar öldürmek yok. Takip edeceksin. O bizi gence esrara götürecek. Mahkeme için getirecekleri haritalar Osmanlı'nın harp nizamının tutulduğu yerde. Sen yeri öğreneceksin. Tahsin'i yargılama amacımız buydu. Gence esrarı öğrenmek. Abdülhamid'i mahkum edebilecek miyiz? Sen harp nizamını getirdiğinde bütün devleti esir edeceğiz. İngiliz gemileri Çanakkale'deki tabyaları bombalayacak. Sonra da payitahta demirleyecek.
Hünkârım, üşüyeceksiniz. Siz yanımda olduğunuz sürece gözlerinizin sığınağında üşümem ne mümkün. Keşke gücüm yetse de yüreğinizi de elemden koruyabilsem. Size değen kem nazarlara perde olabilsem keşke. Biz yüzümüzü de yönümüzü de Allah'a dönmüşüz. Elhamdülillah. Ondan gayrı gelen her şeye sırlıyız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz Allah'tan geldik ve şüphesiz ona döneceğiz. Amcam Sultan Abdülaziz ne vakit bir yıldız kaysa, kıymetli bir vatan evladı Hakk'a yürüdü derdi. Hayır olur inşallah. İnşallah. Hünkârım, emrettiğiniz üzere İbrahim Efendi, Dersaadet Ticaret Odası'nın kuruluşunu arz etti. Buyurun. Karaköy'de Mehmet Ali Paşa Han'da bir yer tutmuş. Senelik kirasını kendisi ödemiş. Bankerleri ve spekülatörleri kontrol edebilmek için yeri bilhassa Galata'da seçmiş. Çok doğru düşünmüş. Maşallah. Dersaadet Ticaret Odası memleketimize, tüccarımıza hayırlı olsun. İnşallah hünkârım. Sizi bu kadar mükedder yapan nedir paşa? Söyleyiniz. Bu hayrın neticelerini İbrahim Efendi'nin göremeyecek olması hünkârım. Sen ne dersin paşa? Hünkârım, İbrahim Efendi vazifesini hakkıyla tamamladıktan sonra hiç beklenmedik bir şekilde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Tevekkeli değil. Dün gece kayan yıldız İbrahim Efendi'nin Hakk'a yürümesiymiş. Küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Vatansever, hayır hasenat sahibi bir vatan evladını kaybettik. Fermanım odur ki camilerde selalar okunsun. Hayrına sadakalar dağıtılsın. Lokmalar döktürülüp dağıtılsın. Ailesiyle alakadar olunsun. Her türlü ihtiyaçları karşılansın. Hatim meclisleri tertip edilsin. Emredersiniz hünkârım. Allah rahmet eylesin. Anlaşılan Sefir Efendi gece uyuyamadı. Vesikayı getiriyor olmamız Sefir Efendi'ye bayağı dert olmuş. Anlaşılan henüz bir belge getiremediniz Mahmut Paşa. Sefir Efendi, siz bunu Ceride Gazetesi'nin nüshası zannettiniz. Sabah matbaadan alıp vesika getirecek halimiz yok, değil mi?
gazetecilerin de huzurunda zapta geçsin. Tahsin Paşa, tekrar soruyorum. Katliam emrini kim verdi? Ana. Sultan Abdülhamit'ten emri aldığınızı itiraf edin, bu iş bitsin paşa. Sultanı bu mahkemede dava edecek değiliz. Maksadımız sizin boş yere ölmemeniz. Sevdikleriniz de üzülmesin. Tahsin, seni ben doğurdum. Ben emzirdim. Sütüm haram olur. Sultanımıza zeval getirirsen bilesin ki ahirette iki elim yakanda olur. Bin Tahsin, bin Halime feda olsun. Lakin hünkârımızın huzuru efsun olsun. Ne boynumuza geçirilecek ipten korkarız, ne de kefenimizi bağlayacak ipten. Osmanlı askeri tek bir masumun kanına girmemiştir. Elinizden geleni ardınızda koymayın. O halde karar vermek zorundayız. Sefir Efendi, bu düzmece dava getireceğimiz vesikaları görmeden bitemez. Ayrıca sabahın köründe bizi buraya toplayıp da oldu bittiye de hiç getirilemez. İyi bakalım, görelim. Lakin bir an evvel bitsin bu iş. Mahmut Paşa bana büyük bir teklifte bulundu. Sana her ne vaat ettiyse kabul et. Beni Sultan Hamid'in huzuruna çıkaracak. Bunu sana vaat ettiğine göre karşılığında büyük bir şey istemiş olmalı. Sizin nerede olduğunuzu bilmek istiyor. Söyle ve Abdülhamid'in huzuruna çık. Siz ne yapacaksınız? Ben İngiliz sefaretine gideceğim. Hala yalvarırım, bir şey yap. Evlenmeme mani ol. Hatice'm, bu vakitten sonra yapılması gereken en doğru şey senin evlenmen. Kemalettin'e haber verin. O bir şeyler yapar. Kızım, sarayda düğün hazırlıkları yapılıyor. Kemalettin duymamış mıdır sanıyorsun? Duymuş olsa gelirdi yanıma. Evlenmeme asla müsaade etmezdi. Ah benim güzel kızım. Unutmak kolay değil, biliyorum. Çok iyi anlıyorum seni. Çünkü ben de gençliğimde aynı duyguları hissettim. Hala, Mahmut eniştemden önce başkasını mı sevdin? Evet kızım. Gel gör ki nasip kısmet olmadı. Sonra da eniştenizle evlendim. Mahmut'u o kadar çok sevdim ki. Geçmiş günlerin hepsini unuttum. Bugün bunu anlaman çok zor. İnanması çok zor Hatice. Lakin sen de kocanı seveceksin. Ve Kemalettin'i unutacaksın. Kocam değil o benim. Vasfi Efendi. Vasfi Efendi, kocam değil benim. Sakın yanından ayrılma kızım. Sakın. Hadi abla kalk. Hadi abla. Kemalettin. Kemalettin. Kemalettin neredesin?
Nihayet ateşi düşmeye başladı. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Kendine gelmedi hala. Birkaç saate kadar gözlerini açar. Bakarsınız Hatice ile Vasfi'nin nikahına bile katılır. Gerçi Kemalettin'in bu izdivaçtan haberi dahi yok. Bir günde öyle çabuk karar aldılar ki ben bile çok şaşırdım. Kemalettin! Abla. Gel otur hadi. Gel abla. Al abla biraz su iç. İyi gelir. Söğütlü. Sen beni buralarda bekle. Tamam. Bay Herz. Teklifimi düşündünüz mü? Sana Parvus'un yerini vereceğim. Biliyor musunuz? Dünyada en kolay ticaret Yahudilerle yapılıyor. Yeter ki ne istediğini bil. Ama sultanın huzuruna çıkamazsam seni asla affetmem Mahmut Paşa. Merak etmeyiniz Bay Herzl. Abdülhamit'le görüşme şerefine erişeceksiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Andolsun biz cinler ve insanlardan, kalpleri olup da anlamayan, gözleri olup da görmeyen, kulakları olup da işitmeyenleri cehennem için var ettik. Allah doğru söyledi. Halifemiz Yunan harp nizamının haritalarını ister. Emir baş üstüne. Burada bekle. Buraya getireceğim. Ölüm var. Amenna. Bildiğimiz en büyük hakikattir ölüm. Hata yaptığınızı anladığınızı ve buraya özür dilemeye geldiğinizi umarım. Bir nezaket göstermek için geldim. Evet. Ama özür değil. Vakit tükeniyor Hünkâr Hazretleri. Bir an evvel mahkeme kararını vermeli. Şu ana kadar her şey Tahsin Paşa için kötüye gidiyor. Buraya bunun için mi geldiniz? Tahsin Paşa'nın hayatını kurtarmaya geldim.
Mahkemeyi diğer devletlerin sefirleri de takip ediyor. Karar vermeliyiz. Ya Tahsin Paşa idam cezası alacak ya da... Ya da siz emri verdiğinizi kabul edip paşanızın hayatını kurtaracaksınız. Sonra? Sonra katliam emri vermiş bir hükümdarın devletiyle hiç kimse diplomatik ilişki kurmaz. Sanırım tahttan çekilmeniz... Israrınıza hayranım. Anlayamadım. Israrınıza diyorum. Hayranım. Ali Suavi vakasını tertip edip bir darbeyle beni tahttan indirmeye kalktınız. Saltanatımın ilk yıllarıydı. O günden beri türlü oyunlar tertiplersiniz. Tertiplerinizin hepsi başınıza yıkıldı. Ermenileri ayaklandırdınız. Bizi yıllarca o meseleyle uğraştırdınız. Devletimizin ekonomisine çöktünüz. Balkanlarda kışkırtmadığınız dini cemaat kalmadı. Provoke etmediğiniz millet kalmadı. Köylere kadar gidip Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarını salık verdiniz. Eşkıyaların ceplerine para koydunuz. Paşalarımın aklını çeldiniz. Yunan'ı üstümüze saldınız. Biz kalkmaya, doğrulmaya çalıştıkça karşımıza dikildiniz. İşte kalktık, doğruluyoruz. Mektepler açıyoruz. Demir yolu yapıyoruz. Fabrikalar kuruyoruz. İşte maliyemiz borcunu ödüyor. Vazgeçin efendi. Bu topraklarda Türkler vardı. Yine var olacak. Biz Mekke'den kovulan, lakin ordusuyla kan dökmeden şehri fetheden bir peygamberin ümmetiyiz. Vazgeçin. Çünkü biz vazgeçmeyeceğiz. Tahsin Paşa'nız ölüme yürüyor. Siz vazgeçin. O sefareti başınıza yıkarım. Bu da bir karar. Ama o zaman İngiliz gemilerinin payitahta gelmesi için engel kalmaz. Size bir kurtuluş imkanı sunuyorum. Son kez. Vazgeçin. Asla. Görecekleriniz karşısında keşke kül olsaydım diyeceksiniz. Yıkıl karşımdan. Hakkın helal midir? Helaldir. Allah cennetinde kavuştursun. Amin. Yolun nur ola.